Merhaba sevgili seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Bugün sizlere kete hazırlayacağım. Cevizli, içinde kavrulmuş unu da olan güzel bir kete. Sivas yöresi, Erzincan, başka nerenin ketesi vardı? Kars ketesi. Hangi bir bölgenin? Tam ben bölgeyi bilemiyorum ama hangi bölge bakalım bu bizim ketemizdir diyecek inşallah kıymetli seyircilerim. Ketemizde neler var? Hemen malzemeleri paylaşıyorum sizlerle. Bir iç dolgusu bölümü var burada. 2 su bardağı un, 1 su bardağı ceviz, 2-3 çorba kaşığı tereyağı, biraz da sıvı yağ ihtiyaç olabilir. Biraz da tuz koyacağız buraya. Burası ara dolgusu bölümü. Şimdi hamuruna geçiyorum. Hamurunda 4,5 su bardağı un var. 500 gram yani. 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt. Sizlerle yoğurt tarifi paylaşmıştım. Çok güzel ev yapımı doğal yoğurt videosu var. Kıymetli seyircilerim alıp yapabilirsiniz. 1 çorba kaşığı ya da 2 duruma göre yoğurt koyacağım. 1 tane yumurta sarısı üzerine sürmek için ya da bütün yumurtayı da çırpabilirim duruma göre. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı da tuza ihtiyacımız var. Hamur bölümü iç harç. Hazır mıyız? Bismillahirrahmanirrahim diyor ve önce hamuru hazırlıyorum. Sevgili seyircilerim, unun ortasını açtım. 1 çay bardağı ılık suyu koydum. Bu çok önemlidir. Ilık su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket instant mayayı erittim. 5 dakika bekletelim. Maya bir harekete geçsin. Geçti. Şimdi devam ediyoruz. Yine 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı içerisine sıvı yağ veriyorum. Kars mı, Sivas mı, Erzurum mu? Hangi bölgenin? İnşallah gelen yorumlardan sonra bölgesini belirlemiş olacağız. Buraya ev yapımı yoğurdumdan sadece 1 kaşık veriyorum bakın. Ev yapımı yoğurt olunca çok güzel oluyor kıymetli seyircilerim. Sağlıklıdır. Uzmanlar ev yapımı yoğurt yememizi tavsiye ediyorlar. Hemen toparlıyorum. Ortadan başlayıp kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Çay saatlerinizde, çocukların beslenmesinde, yolculukta her zaman için doyurucu, enerjik ve besleyici bir tarif oluyor sizler için. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlıyorum sizler için. Ölçülerimizden çok güzel bir kıvamlı hamur ortaya çıktı. Kıymetli seyircilerim bakın görüyor musunuz? Hamurun pürüzsüz bir de halde olması tam bizim istediğimiz bir hamur ortaya çıkmış oldu. Bayağı yoğuruyoruz şöyle bir 4-5 dakika. Biraz farkındaysanız nefes nefese kaldım. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayında da sahurda çok iyi gider. Cevizli. Kıymetli seyircilerim. Şimdi hemen karıştırma kabının içine tekrar geriye aldım. Üzerine bir streç film kapatıyorum. Kurumasın çünkü naylon da kapatabilirsiniz. Sıcak yani ılık ortamda muhafaza edin. Mayalanmaya başlasın. Kıymetli seyircilerim. O sırada biz hemen iç harcımızı hazırlıyoruz. İç harcımızda ocağımızın ateşini... Yandı mı canım? Öyle bir çıtıştı yaptı falan korktum. 2 su bardağı unumuz var. 2 su bardağı unu direkt tencereye dökeceğiz. Kıymetli seyircilerim. Yağını koymadan önce unu kavuruyorum. Hem böylelikle zamandan kazanmış oluyoruz, yağ da yanmamış oluyor. Un kavrulunca tereyağını veriyorum, tuzunu veriyorum ve durduruyorum. O sırada hamur da dinlenmiş oluyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Hamurumuzu, iç harcını özür dilerim, kavurmaya başlıyorum. Unu kavuruyorum. Sevgili seyircilerim 15 dakikadır çelik tencerede, teflon ya da içi kaplı malzemeyle olmasın tencere, çelik tencerede hiç yağ koymadan sürekli karıştırarak kavurdum. Şu anda renk aldı. Güzel kavrulmuş un kokusu geldi. Elimizi çabuk tutuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen tereyağını ilave ediyorum. Buraya tereyağıyla şimdi tereyağı hızlıca eriyecek. Tereyağı erirken buraya biraz da sıvı yağ vermemiz lazım. Çünkü yumuşak bir kıvam alması gerekiyor kıymetli seyircilerim. Uy fazla mı kızarttım acaba? Kars, Sivas bana kızarlar sonra Oktay Usta yaktın onu diyebilirler. Ondan dolayı korkuyorum. Ocağın ateşini kapattım.
kahverengimsi olmuş. Tam böyle helva kıvamında. Çünkü kavrulmuş bir un kokusu gelmesi gerekiyor. Tuzunu da ilave ediyorum. Çünkü tuzlu bir kete. Tatlısını daha önce hiç yapmadım. Seyircilerimiz yazarlarsa yorumlara tatlısını da bir gün inşallah yaparız. Yani şeker vererek tatlı kete. Evet, şu anda un çok güzel kavrulmuş, görüyor musunuz? Mis gibi içinden kavrulmuş un kokusu ve cevizin tadı gelecek. Kete hazırlıyor Oktay Usta sizler için. Kıymetli seyircilerim, cevizi doğradık. Ketenin iç harcı olan unu güzelce tereyağı ve sıvı yağla kavrulmuş oldu. Önce sade olarak kavurmuştuk. Gayet güzel, rengi de başarılı olmuş. Biraz daha rengin açık olmak isteyen seyircilerimiz biraz daha erken ocağını, ateşini kapatabilirler. Şimdi tüm hazırlıklarımız tamam. Sıra geldi hamurumuzu açma bölümüne geçiyoruz. Güzel şöyle. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayında da çok güzel olur kıymetli seyircilerim. Bakın şimdi hamurun kıvamını sizlerle paylaşacağım. Son derece güzel, görüyor musunuz? Özlü bir hamur olmuş. Başarılı bir çalışma. İnşallah bu güzellikler sizin mutfağınızda olacak kıymetli seyircilerim. Evet, hemen şöyle toparlıyorum. Sevgiyle toparlanıyor ve tezgaha un serpiyorum. Hamurumuzu getiriyoruz. Biraz da üzerine un serpiyoruz. İçinde yoğurt, süt, su, maya, şeker, tuzla birlikte hazırlandı. Yumurta nerede Oktay Usta diyen seyircilerimiz var. Yumurtayı koymadım buraya kıymetli seyircilerim. Yumurtayı üzerine süreceğim. İçinde ceviz ve kavrulmuş un olacak kıymetli seyircilerim. Şimdi merdane yardımıyla şöyle tezgah büyüklüğünde çapını da şimdi sizlerle paylaşacağım. İncecik bir hamur açıyorum. Merdanemi alıyor ve hamurumu açmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kete hamurumuzu tezgahın üzerine merdane ile açtım. 50 santim eni, 60 santimde yaklaşık olarak boyu var. İncecik hamuru açtık kıymetli seyircilerim. Ne kadar ince açılırsa o kadar makbuldür. Şimdi buraya hafiften şöyle bir yağ gezdirelim. Çünkü katlarının böyle birbirinden de ayrılmasını istiyoruz. Hemen şöyle yağı sevgiyle sürüyorum. Güzel. Yağı sürdükten sonra buraya cevizi veriyorum. Doğranmış ceviz ya da parçalayıcıdan da geçirebilirsiniz kıymetli seyircilerim. Ne kadar cevizli? 1 bardak ceviz. Şu son kısma gitmesin, özür dilerim, burayı baştan söylemeyi unuttum. Şöyle bir 15-20 santim mesafeye gitmesin. Orası son kapatma bölümü olduğu için. Oralar, çünkü hamurun da dengesinin devamlılığı açısından. Bak çok güzel oldu, görüyor musunuz? Ceviz. Şimdi buradaki kavurmuş olduğumuz güzel tereyağlı undan da biraz veriyorum. Kat araları böyle kat kat olsun. Kete hazırlıyor Oktay Usta. Bakalım seyircilerimden puanlar nasıl gelecek? Erzurum ketesine mi benziyor? Kars mı, Sivas mı, Erzincan mı? Başka hangi yöremizin vardı? Şu anda benim hatırladıklarım bunlar. Mutlaka vardır ülkemizin yöresel tatları, lezzetleri. Evet, şimdi gördünüz mü bakın. Buradaki püf noktası boyu uzun olacak bu tarafa doğru. Şimdi sevgiyle sarma bölümüne geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Getirdik, katladık. Şurada hafiften bastırıyorum. Bakın şöyle bir 3 parmak getirdikten sonra şimdi dikkatli bir şekilde rulo şeklinde sarıyorum. Detaylarıyla sizlerle paylaşıyorum. Instagram'da da tarifler paylaşıyorum. Tüm sosyal platformlarda sizlerle birlikteyim. Kanalıma abone olup yorum atıp dostlarla paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, devam ediyorum. Evet, içi dolgulu bir kete hamuru görüyoruz. Şimdi görelim mi Oktay Usta diyen seyircilerim var. Bakın görüyor musunuz? İçi cevizli ve kavrulmuş unla birlikte. Şimdi şuradan çıkan parça ne yapmıştık? Buraya malzeme koymamıştık. Onu getiriyorum, şuraya getiriyorum bakın. Buraya getirdikten sonra şöyle parmağımızın ucuyla şurayı bir havuz gibi büyütüyorum sevgili seyircilerim. Şöyle bir havuz açıyorum şurada.
Yani kuş yuvası gibi. Açtın mı? Açıldı. Buranın içerisine burada ayırmış olduğum kavrulmuş un var ya, o ondan bir tatlı kaşığı getiriyor, buraya veriyorum. Canım benim, sevgiyle ver. Evet, güzelce şöyle getirip bastırıyorum. Burada biraz yayıyorum. Sonra şu uçları dikkatli bir şekilde kapatıyorum. Şimdi buradan kapatıyoruz. Diğer taraftan ki bölüm çok güzel bir görseli çıkacak. Burayı sıkıştırıyorum, kapatıyorum. Burası zeminde kalacak. Zeminde kalan taraf. Diğer taraf ortaya çıkıyor. Gelir misin canım? Böyle katmanları çıkıyor. Kat kat, tel tel oluyor. Sevgili seyircilerim, cevizli kavrulmuş unlu Oktay Usta sizler için kete hazırladı. Beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Fırın tepsisine alıyorum. Güzelce sevgili seyircilerim, çok bastırmayalım. Aşırı derece yayılmasın. Şöyle yukarıya doğru dolu dolu olsun. Duble bir güzel doyurucu kete tarifi geliyor sizlerle. Aynı işleme devam ediyorum. Hepsini dolduruyorum buradaki kavrulmuş tereyağlı un ile. Ketemizden 17 adet çıktı kıymetli seyircilerim. Bayağı da doyurucu. Çünkü ketenin özelliği doyurucu olması. İçi cevizli ve kavrulmuş unlu olarak. Şimdi fırına gitmeden önceki son final bölümüne geliyoruz. Streç film veya naylon kapatabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Tepsi mayası hamur işlerinde çok önemlidir. 2 sefer mayalandırıyoruz. Birinci sefer hamuru yaptığımız zaman. Şimdi streç filmle son finalde tepsi mayası gelecek. Üzerine örtü kapatıyoruz ılık bir ortamda. Mayalanmasıyla alakalı bazen yarım saatte de olabilir, 1 saatte de olabilir. Önemli olan bulunduğu ortamın sıcaklığıyladır. Acil durumsa fırınınızı 50 dereceye hazırlayın. Hemen atın, 15 dakika mayalansın, geri çıkarın. Verin 190 ya da 180 dereceyi, o zaman kızartabilirsiniz. Yumurta sarısını sürdükten sonra. Şimdi bekliyoruz. Mayalanınca yumurta sarısını sürüyor ve fırın yolculuğu yapıyoruz. Ketemiz yeterince mayalandı. Hemen üzerindeki örtüsünü açıyorum. O çok güzel görünüyorlar bakın. Naylon ya da streç film burada çok güzel nemli ortam sağlıyor. Kıymetli seyircilerim, ondan dolayı böyle naylon ya da streç film tercih edebilirsiniz. Gayet güzel olmuşlar, görüyor musunuz? Kocaman kocaman olmuşlar. Başarılı. Gayet güzel. 17 adet çıktı kıymetli seyircilerim. Bir yumurtanın sarısını biraz sıvı yağ ile karıştırdıktan sonra dikkatlice üzerlerine sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece, 190 derece fırının orta katında turbofan kapalı bir halde pişiriyorum. Bazı seyircilerimizin turbofan sadece çalışıyor oluyor. O zaman problem yok. Siz öyle pişirebilirsiniz. İmkanı olanlar bahsettiğim şekilde pişirebilirler. Yumurtasını sürüyorum. Sıcak fırına gönderiyorum. Ondan sonra buyurun sofraya diyoruz. Beğeni butonuna lütfen basmayı unutmayın. Evet, fırından ketemiz geldi sevgili seyircilerim. Oo, çok güzel görünüyorlar. Gayet güzel görseli. Bakalım. Bir de altlarına bakalım pişmesine. Gayet güzel olmuş kıymetli seyircilerim. Daha çok sıcak olduğu için şöyle hemen gösteriyorum, çekiyorum. Şimdi ilk sıcaklığı çıktıktan sonra güzelce servis edebiliriz. Şimdi birazdan detaylarıyla doku testinde inşallah paylaşacağım. Kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Yeni tariflerimde inşallah görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a ısmarladık efendim.